Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Huawei'nin bir tableti var. Daha önce de bir incelemesini atmıştık, inceleme videosunu. Huawei MatePad Papermate Edition diye geçiyor. Bu combo paket şeklinde aldık. Kampanyaya girmiştik. Kalemimiz var. Ve bir tane klavyemiz var. Kutu açılışı yapamamıştık. Yorumları atmıştık. Daha doğrusu yorumlamıştık. Yorumlarken yanımızda olan arkadaş özelliklerini beğendiği için aldı bu ürünü. Şimdi kutu açılışı yapacağız ilk öncelikle. İlk önce kalemi alalım. Kalem kendinden şarjlı ve manyetik bir kablo aparatı var. Manyetik bir şekilde tutturulup şarj ediliyor. Biraz kullandık. Yani hissiyatı bayağı iyi. Açılmıyor. Şu şekilde içinde kullanım kılavuzları falan var. Bir tane de yedek ucumuz var. Kalemimiz de burada zaten şarj kablosu. Bunlar zaten ıvır zıvır. Bu uç şeffaf değilmiş. Üstündeki uç şeffaf. Ama bu şeffaf değil. Kalem bu şekilde ve buradan tutayım ama hadi. Şu şekilde manyetik bir tutucu özelliği var, yani mıknatıs var. Ne kadarlık kablosu var? Yarım metre var mı? Yarım metre. Aynen. Bu kalemimiz. Kenara. Bizde önemli olan nokta tablet, bunu en son saklayacağım. Şimdi klavyemiz var. Bu klavyenin özelliği kablosuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Artı şarjda 300 mAh'lik bir batarya var üstünde. İlk videomuzda biraz acemimize geldi. Bayağı inceledik çünkü çok hoşumuza gitmişti ürün. Şunu da şuradan açalım. Bunun içinde ne varmış? Bir tane silme bezi olması lazım. O tablet içinde. Herhangi bir şey yok. Klavye şuradan ayrılıyordu. Manyetik bir şekilde ayrılıyor. Bunu elde de taşıyabiliyorsunuz. Artı bunun bir bataryası var, 300 mAh'lik. Uzaktan da kullanabiliyorsunuz. Klavye hissiyatı güzel. Takalım bunu da. Tablete gelelim. Asıl malzeme burada. Şeyimiz vardı. Burada bir tane mikrofiber silme bezimiz var. Hediye olarak geliyor. Koyalım şunu şuraya. Kutu içine bakalım ne varmış başka. Bataryamız var. USB to Type-C. Bir tarafı USB, bir tarafı Type-C. Bu hatta ne demiştik? 10 wattlık bir adaptör. Burada kablolarımız var.
tam. Şu şekilde. Bu da 1,5 metre kadar değerli. Aynen. USB'den Type-C'ye çevirme. Garanti belgesi ya da onun gibi şeyler var. Tabi bunda hiçbirini dokunmuyoruz. Şunları koyalım yerine. Şarjı takacağız birazdan. Şimdi bu tam bir fiyat performans ürünü aslında arkadaşlar. Özelliklerine gelecek olursak baştan sayacağım ben şimdi. Buradaki önemli özelliği ekranın yansıma yapmayan bir ekran olması. Mesela biraz önce şu kutuda bir yansıma görüyorsunuz zaten. Ama bu yansımayı görmemeniz gerekiyor. Tripodun bir yansıması var. Bunu da aldık. Şu kupamız da burada. Bunda da fazla bir şey kalmadı. Bunu da alalım. Şimdi gelelim tabletimize. Tabletimiz bu şekilde. Arkada bir kameramız var. Ve bakın şu anda mesela şu nasıl yapsak, bir telefon var mıydı? Yan yana koyalım. Ekran kilidi açmadan. Şu an burada yansımayı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bakın. Şu an tablette herhangi bir yansıma yok ama normal bir ekranda direkt olarak şuradaki LED ışığın aydınlanmasını görebiliyorsunuz. Herhangi bir pürüz yok burada. Burada 2.2K'lık bir çözünürlük var. 120 Hz yenileme hızımız var. Bunun dışında diğer özelliklere bakalım. ...7 milimetrelik bir inceleye sahip. Gelelim. Wi-Fi 6 özelliği var. 4'lü hoparlör sistemi var. 4 adet hoparlör çıkışımız varmış. Bunları da deneriz. 7700 mAh'lik bataryaya sahip. Şarj olarak bayağı bir ikinci nesil kalemi anlatmış zaten burada. Bunun dışında bakalım. Şurada satın al dediğimizdeki ürünlerden ne diyecek biz özelliklerden. Şimdi 8 GB RAM var. 256 GB hafızamız var. Arka kamera 13 megapiksel. Ön kamera 8 megapiksel. Tabletin boyutu 176 260 6,5 499 500 gramlık bir ağırlığı var. Şuradan açılış veriyoruz. 4 adet hoparlör var demiş. 2 tane burada var. 2 tane altta var. Bakın. 2 adet burada. 2 adet burada. Şurada ses açma ses kısmı tuşumuz. Burada tablete bağlantımız var. Burada hepsini deneyeceğiz şimdi bakalım. Şu an açılışı verdik. Bir de ekran açıldığında bakalım yansıma yapacak mı yapmayacak mı? Onu da görelim. Yani burada şimdi ben üstten baktığımdaki fark görebiliyorum. Bakın şuradaki LED'deki ayrıntılı bir şekilde görebiliyorum. Hatta floresan yansıması da görebiliyorsunuz. Ama şu an bu ekranda herhangi bir şekilde ışın yansıması gözükmüyor. Bu da çok kaliteli. Mikrofiber hakikaten kaliteliymiş. Mac'lerde bunları parayla veriyorlar. Parlatıcı bez. Şimdi hızlı bir şekilde kurulum yapacağız. Kurulum yaptıktan sonra tekrar video kaydına başlayacağız. Arkadaşlar şu an kurulumu tamamladık. Cihazımızı eşleştirdik. Direkt olarak kablosuyla bağladığınız takdirde ayarlar kısmında, bağlantılar kısmında direkt M-Pencil'i görüyor. Şimdi şurada bir sanal tuşu varmış. Yazarken onu kullanabiliyorsunuz. Şuradan bir not ekle diyelim. Bakın şimdi şuradan bastığınız zaman silgiye geçiyordum. Bunlar tamamen kullanım şekline göre değerlendirebilirsiniz. Şuradan yazalım isterseniz. Bunun bir de düzenleme özellikleri falan vardı. Klavyede falan yazıyorduk, harfe çeviriyordu. Şurada farklı modlar var. Yani kalem hissiyatı bayağı güzel. Ağırlığı ve dokunması bayağı iyi. Zaten buradan siliyoruz. Mesela ne yazalım? Şuraya bir şey yazalım.
Arama kısmı nerede bundan? Sil diyelim şunu. Serbest yazıma geç direkt olarak. Ne yazalım? Wi-Fi yazalım. Önce tamama basmamız lazım. Direkt olarak zaten buluyor kendisi. Otomatik olarak çeviriyor. Peki oradayken yan tarafa yazı yazabiliyor muyuz? Şey mi Bir şuraya? deneyelim. Mesela evet. Bunu çıkalım. Şuna isim tamam mesela girelim bir. Nereye gitti o? Herhangi bir yazı yazma yeri açabiliriz aslında. Yok şöyle mesela. Gelelim şuradan mesela tarayıcıyı açalım. Şimdi buraya yazı yazmamız gerekiyor kalemle. Ama tam üzerinde yazmayalım. Sayfanın farklı bir yerine yazalım. Kabul etmiyor muyum bunu? Kabul ediyorum diyebiliriz. Evet diyelim hepsine. Şimdi şunu döndüreyim bir şekilde daha rahat olsun. Ne yazalım buraya? Oraya değil de mesela şuraya yazı yazmayı dene. Orayı etkileyecek mi? Merhaba yaz mesela. Yok şu an kaleme geçmedi ya. Şuraya yaz yani buraya yazmaya çalışınca geçiyor mu? Direkt oraya yazmamız lazım. Oraya mı yazmamız gerekiyor? Bakalım. Evet. Alana yazmamız lazımmış. Bunun dışında burada başka neyimiz var? Şuradaydı. Ekran analizi yap demiş. Not ekle diyelim şuraya. Hatta şöyle kesme falan da vardı Ali. Evet. Ama ona şu an yapamadım ama konuları çözebilirsiniz. Şu muydu? Evet ona basabiliriz. Onu şu an taşıyabiliyorsun sanırım. Yazı yazdığın kısmı seçiyorsun. Mesela oraya yukarıya yazdın ya onu bir kare için al mesela. Yaz bir yere. Şöyle yazdık, karesini aldık. Şimdi o az öncekini seçelim. Bu değil. Yuvarla al. Ha, kes kopyala diyor. Evet aynen al onu taşı şimdi istediğin yere. Aynen şuraya koyduk. Evet. Buraya bir not da ekledik. Gitti. Yine kaleme geçmemiz gerekiyor.